Herkese selamlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videoda da yüksek potansiyelli bir hisseye değineceğiz. Yatırım tavsiyesi olmadan, al sat tut tavsiyesi olmadan sadece teknik analiz ışığında teknik analizimize sağladığı verilerle, tecrübelerle paylaşıyoruz bu videoları. Tabii yüksek potansiyelli hisse senedi video serimize devam ediyoruz ve uzun vadeli yapıyoruz bu analizleri. Tabii kısa vade düşünen arkadaşlar için de kısaca bir değiniyoruz. Önemli teknik seviyeleri söylüyoruz, sizinle paylaşıyoruz. Ama tabii yatırım tavsiyesi olmadan her zaman altını çiziyoruz. Herkes yaptığı işlemden kendisi sorumludur. Kimse kimseyi sorumlu tutamaz. Ben burada size yatırım tavsiyesidir demediğim sürece ben de bundan hem kanunen hem de etik olarak sorumlu değilim. Onun için herkes ne yapacağına kendisi karar versin. Her zaman söylüyoruz, bizim size bir tek önerimiz var. O da bu işi öğrenmeniz. Bu işi öğrenmek için de teknik analiz öğrenmeniz gerekiyor. Eğer ben al sat yapacağım, ileride bu işte profesyonel olacağım, kendimi geliştireceğim, paramı kendim yöneteceğim ve güzel bir şekilde kazançlar elde edeceğim diyorsanız, böyle bir düşünceniz, niyetiniz, planınız varsa yapacağınız en önemli şey teknik analiz öğrenmek. Çünkü teknik analiz sadece hisse senedi alıp satmak konusunda size destek olmuyor. Altın, dolar, bitcoin, altcoin, diğer yatırım araçlarını alıp satarken de yapmanız gereken işlemleri, yapmanız gereken hareketleri size bildiriyor. Sadece borsayla sınırlı değil, birçok şey var. VIOP dediğimiz olay var, vadeli işlemler. Borsada hisse senedi vesaire alırken, hatta altın, dolarda, en önemlisi de altcoin'lerde kaldıraçlı işlem yapmayı size öğretiyor. Kaldıraçlı, vadeli, VIOP işlemlerini yaparken kesinlikle teknik analizi öğrenmeye ihtiyacınız var. Onun için mutlaka teknik analiz öğrenin diyoruz. Benden veya başkasından hiç önemli değil. Kendiniz için iyi bir şey yapmak istiyorsanız, paranızı değerlendirmek ve paranıza para katmak istiyorsanız teknik analizi öğrenmek zorundasınız diyelim. Tabii biz bu verilerin, bu bilgileri nereden alıyoruz? Yani yüksek potansiyelleri, verdiğimiz hedefleri nereden buluyoruz? Tabii ki teknik analizi. Teknik analiz olmazsa bir hissenin nereye gideceğini, nereden düşeceğini, nereye kadar düşebileceğini, yükseldiği zaman ne kadarlık bir yükseliş potansiyeli olduğunu, düşeceği zaman nerelere kadar düşebileceğini bilemeyiz. Onun için teknik analizi kullanıyoruz. Sıfırdan zirveye kadar teknik analiz kursumuz var. Öğrenmek isteyenler olursa bu videonun açıklama bölümünde kursun linki mevcut. Oraya linki koyuyoruz. Siz o linki tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Bu ekranda gördüğünüz gibi bütün bilgiler mevcut. Sıfırdan zirveye kadar yatırım ve teknik analiz eğitimi. Siz bu kursu aldığınız zaman yatırım yapmayı öğreniyorsunuz. Portföy oluşturmayı öğreniyorsunuz. Hangi hisselerin alınıp alınmaması gerektiğini veya altcoin, dolar nereden alıp nereden satılması gerektiğini hepsini öğreniyorsunuz. Dolayısıyla bu işlerde profesyonel oluyorsunuz. Onun için benden veya başkasından mutlaka teknik analiz öğrenmenizi her zaman size tavsiye ediyorum. Bizden almak isterseniz de dediğim gibi videonun açıklama bölümüne kursun linkini koyacağım. 1300 TL'den 500 TL'ye indirdik. Satın almak isteyenler bilgisayar üzerinden almak üzere satın alabilirler. Bilgisayar üzerinden satın aldığınız zaman vergi daha az oluyor. Onun için oradan almanız benim için daha iyi. Siz gene aynı şekilde ücret neyse onu ödüyorsunuz. Gene dediğim gibi yüksek potansiyelli bir hisse senedi var elimizde. Onu sizinle paylaşacağız. Tabi analizimize geçeceğiz, fakat her zaman dediğimiz gibi çoğunuz videolara abone olmadan izliyorsunuz. Sizden ricam 2-3 saniyenizi ayırıp abone olmanız. Siz abone olurken de ben de hemen analizime başlıyorum. Evet, ne dedik? Yüksek potansiyelli bir hissemiz var. Bu hissenin de daha önce analizini yapmıştık. Yaklaşık 1,5 ay önce yapmıştık tabii. Fakat bu hisse senedi henüz bir hareket yapmadı. Biz analizini yaptıktan sonra %30'luk bir yükseliş yaptı sadece. Tekrar düzeltmeyle analiz yaptığımız seviyeye doğru geri geldi. Şu an hisseye baktığımızda önemli bir hareket yapmamış durumda. Şu an destekte, açıkçası güzel bir yerde, çanak kulp formasyonunun destek alanında şu an. Onun için potansiyel olarak daha önce verdiğimiz potansiyelden daha yüksek potansiyeli sizinle paylaşacağız tabii ki. O zaman 1,5 katını paylaşmıştık. Bugün 2 katını paylaşacağız sizinle. Peki neydi durum, onu sizinle paylaşalım. Teknik olarak bir formasyonumuz var. Çanak kulp formasyonu. Artık bizi takip ediyorsunuz. Ediyorsanız daha doğrusu zaten öğrenmişsinizdir. Çanak kulp formasyon olayını öğrenmişsinizdir. Bir de bu aylık bir grafik, her zaman söylüyoruz ki yeni izleyicilerin kafası karışmasın. Burada gördüğünüz mumlardan her bir tanesi bir ayda oluşmuş demek. Dolayısıyla uzun vadeli bir analiz ve uzun vadeli bir grafik. Şimdi burada bir çanak kulp formasyonumuz var.
ve açtığımız grafik logaritmik bir grafik. Logaritmik grafiği buradan sağ alt köşeden açabilirsiniz. Biliyorsanız zaten TradingView kullanabilirsiniz. Burada hissemizde şu an formasyon tamamlanmış. Yukarı yön için bir hareket bekliyor. Daha doğrusu belki de bir haber bekliyor temel olarak. Onun için güzel bir yerde 11.60'larda. Tabii ne diyoruz her zaman? Kısa vade düşünen arkadaşlarımızın merakını da giderelim. Çünkü onlar kısa vadeli düşünüyorlar. Onun için onlar için de analiz yapmış olalım. Şimdi burada turkuazla gördüğünüz yatay bir desteğimiz var. Ayrıca yukarıya doğru, daha doğrusu çapraz bir beyazla gördüğünüz bir trend desteğimiz var. İki noktanın birleştiği yer şurası, yani 10.72'ler. Oraya gelmiş hisse senedi gördüğünüz gibi yukarıya doğru bir tepki vermiş. Yukarıya doğru çıkmış. Şimdi kısa vadede şu gördüğünüz çizgi beyaz çizginin üzerinde durduğu sürece herhangi bir sıkıntı yok. Şu an desteğimizde ve RSI'ye baktığımızda da güzel bir pozitif uyumsuzluğumuz var. Pozitif uyumsuzluk ne demek? Yani bu hisse senedi diplerde demek, toplanıyor demek. Bu yapı görüldüğü zaman hisse alınır ve beklenir. Tabi yatırım tavsiyesi olmadan söylüyoruz. Şu an 10.69 TL seviyesinde ve 10.43 TL seviyesi kırılmadığı sürece gördüğünüz gibi kısa vadede bir çanak kulp formasyonumuz varmış. Onu oluşturamamış fakat aşağı doğru düşmüş. Tekrar yükseliş kısa vade için 15.36 TL'lere kadar olacaktır. Ama şartımız nedir? 10.43 TL seviyesi kırılmadığı sürece diyelim. Aylık grafiğimizi açtığımızda da dediğim gibi bir çanak kulp formasyonumuz var. Aynı şekilde 10.43 TL seviyesinin üstünde kaldığı sürece hemen sizinle paylaşalım. Gördüğünüz gibi ilk hedefi olan 159 TL seviyesi, çanak kulp tamamlama seviyesi. Orası önemli bir seviye. Eğer 10.43 TL seviyesi aşağı kırılmazsa ilk hedefimiz 159 TL seviyesi olacaktır. Daha sonra çanak kulp formasyon hedefi ikiye katlanırsa daha doğrusu 2000 TL kadar bir yükseliş bekliyoruz. Bu arada kanalımızın katıl butonu açıldı. Kanalımıza üye olup bize desteklerinizi verebilirsiniz yaptığımız analizlere karşı. Ayrıca birçok ayrıcalıktan yararlanmak istiyorsanız da gene kanalımıza üye olun. Birçok konuda faydalanacaksınız. İleride size özel eğitim videoları paylaşacağız, analiz videoları paylaşacağız. Canlı yayında sorularınıza cevap vereceğiz. Hatta ileride tabii ki üyelik seviyenize göre bana ulaşıp canlı bir şekilde sosyal medyada bağlantı kurup detaylı destek alabileceksiniz. Katıl butonuna tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi ay rozetleri var burada. İşte en düşüğü ilk ayınki mavi, daha sonra mora kadar 48 aylık rozete kadar gidiyor. Ve burada yazılan birçok ayrıcalıktan yararlanıyorsunuz. Katıl butonu ile ilgili videoyu da sağ üst köşeye koyacağım videonun sonunda, oradan izleyebilirsiniz. Analizini merak ettiğiniz hisse senetleri vesaire altcoin'ler varsa yorum bölümüne yazın. Bu hisse hakkında ne düşünüyorsunuz onu da yazın. Söyleyeceklerim bu kadar, sonraki videolarda görüşmek üzere. EUKIO'da 5 TL civarındayken analizini yaptık ve daha sonra şurada 17-18 TL civarlarına kadar giderek 2,5x yani 2,5 kat arttı ve bu 3 ay içinde oldu. Gene marka hissesinin analizini yaptığımız zaman 13.49 seviyesindeydi. Daha sonra 49 TL'ye kadar yükselip %230 kadar yükseliş oldu. Yani 2,5 kat kadar arttı. Ve biz bu hissenin analizini bir ay önce yapmıştık. Bir ayda 2,5 kat arttı ve daha da yolumuz var. Uzun vadeli olarak zaten analizini o videoda sizinle paylaşmıştık. Gene bir ay önce analizini yaptığımız Pikent hissesi var. O da 138 TL'deydi. Daha sonra biz analizini yaptıktan sonra hiç düşmedi ve %123'lük yükselişle 300 TL'ye kadar yükseldi. Gene Samat'ta da böyle bir çanak kulp formasyonumuz var demiştik ve analizini yaptığımızda 17.76 TL seviyesindeydi. Yanılmıyorsam 2 ay önce analizini yapmıştık. Gördüğünüz gibi şu an 69 TL'de ve 17 gündür tavan gidiyor. Tabi bundan sonra almak kesinlikle riskli, onu da söyleyeyim size. Bunlar gibi daha birçok hissemiz var. Videosunu çektiğim ve yükseliş göstermiş ve daha paylaşmadığımızda birçok hissemiz var. Biz daha çok yüksek potansiyeli olanları sizinle paylaşmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Alıp almamak tamamen size kalmış. Kendi stratejiniz varsa ona göre hareket edersiniz ama elinizde varsa bir strateji oluşturup ona göre hareket edebilirsiniz.